Türk denizciliğinin en önemli miraslarını bünyesinde bulunduran İstanbul Deniz Müzesi'ne gizemli bir kargo taşınıyor. Kutuyu binlerce kilometre öteden, İskoçya'dan gönderenler, Birleşik Krallığın en büyük madalyası olan Victoria Cross'a sahip bir kahramanın varisleri. Restorasyon ekibi haftalardır bekledikleri kutunun kapağını açarken heyecanlı. Çünkü içinden çıkan bu arma 95 yıl önce Marmara Denizi'nde yaşanan acı bir öykünün anılarını taşıyor. ...3 Kasım 1914, Osmanlı Devleti için son büyük savaşına başladığı gündü. İtilaf Devletleri Donanması, Akdeniz'den İstanbul'u ele geçirmek için harekete geçerken, Almanların desteğini alan Osmanlı, Çanakkale'de büyük bir savunma hazırlığına girişmişti. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun, İtilaf Devletleri Donanması'nın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi engellenecekti. Ancak o günkü imkanlarla binlerce askerin ve savaş sırasında ihtiyaç duyacakları gıda ve mühimmatın Çanakkale cephesine gönderilmesi büyük bir sorundu. Bu büyük lojistik operasyonda kullanılabilecek en kolay ve güvenli yol Marmara Denizi'ydi. Bu amaçla seferberlik ilan edilerek Marmara'nın hırçın sularında İstanbul'dan ve Mudanya'dan Çanakkale'ye gidebilecek durumda olan tüm deniz taşıtlarına el konuldu. Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen asker ve mühimmat, sınırlı sayıdaki askeri geminin yanı sıra sivil gemilerle cepheye sevk ediliyordu. Bu sivil gemiler arasında en büyük yükü, o günkü adı Şirket-i Hayriye olan şehir hatları vapurları üstlenmişti. Boğaz'ın iki yakası arasında hizmet veren bu gemiler, İstanbul-Çanakkale arasında mekik dokuyor, binlerce askeri cepheye ulaştırırken ağır yaralıları İstanbul'daki hastanelere taşıyordu. Bu gemilerin içinde 1881 yapımı 110 metre uzunluğundaki Halep vapuru da vardı. Deniz Müzesi'nde 18 yıldır restoratörlük yapan Hüseyin Bey, Halep vapurunun İskoçya'dan gelen arması üzerinde çalışmaya başladı. Ahşaptan yapılan arma, yıllar önce siyah, kırmızı ve beyaz renklerle gelişi güzel boyanmış. Birçok gemi armasını bu şekilde restore eden Hüseyin Bey, ilk olarak geçen yılların ahşap üzerinde bıraktığı hasarı gidermek için uğraşıyor. Kazınan boyanın altında bulunan armanın orijinal renklerine ait ipuçları işi kolaylaştırıyor. Bir armayı orijinaline yakın bir hale getirmek, uzun ve sabırlı bir çalışma gerektiriyor. Halep vapurunun yaşadığı felakete rağmen armanın bu kadar iyi durumda kalabilmesi onu sevindiriyor. İtilaf devletleri Çanakkale cephesinde ummadıkları bir direnişle karşılaşmıştı. Boğaz'a denizden girme çabaları, mayınlar ve her iki yakadan atılan mermiler nedeniyle engelleniyor. Karaya yapılan çıkarma harekatları bozguna uğruyordu. Türkler yaşamları pahasına Boğaz'ı savunmaya kararlıydı. Çanakkale direnişini kırmanın tek yolu, ittifak kuvvetlerinin ikmal yollarını kesmek ve ordunun moralini bozmaktı. Ancak bunun için Marmara Denizi'ne geçmek gerekiyordu ve klasik savaş taktikleri artık tükenmişti. Donanma komutanları, Kuzey Denizi'nde yapılan savaşlarda başarısını kanıtlamış olan sinsi bir silahı devreye sokacaktı. Submarines in the First World War, it was an unknown quantity. They hadn't really been tried, but the ability of the submarine to go where the surface ships couldn't was a very important aspect of warfare in this theatre. Many of the submarines tried to pass through into the Sea of Marmara, and although a few failed,
Sonar gibi ekipmanların henüz icat edilmediği o günlerde, denizaltılar için bir rotada hatasız ilerleyebilmek oldukça güçtü. Çanakkale Boğazı'nda mayınların altında keskin manevralar yapmak, mevcut teknolojiyle neredeyse imkansızdı. Bu tehlikeli görevi ilk başaran Avustralya'nın AE-2 denizaltısıydı. Marmara Denizi'nde 5 gün geçiren bu denizaltı, tek bir gemi batıramadan yakalanmış ve sulara gömülmüştü. Ancak AE-2'nin keşfettiği rota, Boğaz'ın geçiş yolunu İtilaf kuvvetlerine göstermişti. 19 Mayıs 1915 günü, Yüzbaşı Martin Eric Dumber-Nesmith komutasındaki İngiliz E-11 denizaltısı bu yolu izleyerek Marmara'ya girdi. Vakit kaybetmeden İstanbul'a ilerleyen Kaptan Nesmith'in ilk avı, Kumkapı açıklarında Pelengi Derya gambotu olacak, ancak denizaltı ilk yarasını da bu muharebede alacaktı. During an attack in the Sea of Marmara on a Turkish gunboat, the submarine was surfaced and the Turkish gunboat was in sinking, and she just happened to loose off a shot which by luck more than judgment ended up drilling a neat hole in the periscope of the submarine. Girdikleri ilk çatışma E-11'in mürettebatına işlerinin göründüğü kadar kolay olmadığını göstermişti. Periskopun tamirini hızla tamamlayan Kaptan Nesmith, yüzlerce geminin seyrettiği Marmara Denizi'ne açıldı. E-11'in Marmara'da gerçekleştirdiği operasyon, müttefikleri alarma geçirmişti. Marmara Denizi E-11'e karşı kuleler ve zeplinlerle gözetleniyor, devreye gezen gemiler ve deniz uçakları denizaltıyı tespit etmeye çabalıyordu. Ancak görünmeyen bir düşmanla mücadele etmek moralleri bozmaya başlamıştı. Askeri hedeflere karşı elindeki tüm imkanlarla saldıran Kaptan Nesmith, cepheye erzak ve mühimmat taşıyan sivil gemileri de durduruyordu. These vessels would be operating near harbors or from a parent ship where they could replenish their supplies and live on board their depot ships. But the war showed them that there was a need for overseas patrols, extended patrols away from support. But this was one of the problems of operating in the Marmara, that the submarines couldn't be resupplied. So in some cases they had to resupply themselves from Turkish vessels, take food and to keep their patrols lengthy. Kaptan Nesmith, sivil gemilerden ihtiyacı olan malzemeyi alıyor, ancak gemiyi sivil mürettebatı tahliye ettikten sonra batırmaya özen gösteriyordu. İçinde can kurtaran sandalı bulunmayan gemilerin mürettebatını E-11'in güvertesinde en yakın kıyıya taşıyarak serbest bırakıyordu. Kaptan Nesmith, sonraki 7 ay boyunca 2 kez daha boğazı geçecek ve E-11'in bu sulardaki macerası 96 gün sürecekti. Denizaltı Marmara'daki seferleri boyunca içlerinde Osmanlı donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri olan Barbaros Hayrettin Paşa zırhlısının da bulunduğu 94 gemiyi sulara gömmüştü. Bir fotoğraf meraklısı olan Kaptan Nesmith, seferlerini makinesiyle belgelemişti. Yıllar sonra Kaptan Nesmith'in torununa bıraktığı belge ve fotoğraflar, mürettebatın yaşadıklarını gözler önüne serecekti. İskoçya'nın verimli topraklarında yankılanan bu gayda sesi Nesmith çiftliğinden geliyor. Babası da Çanakkale'de savaşan dedesi gibi asker olan Duncan, hayatını bu huzurlu ortamda çiftçilik yaparak kurmayı tercih etmiş. Gayda çalmak en sevdiği hobilerinden biri. İskoçların duygularını en iyi ifade eden enstrümanın gayda olduğunu söylüyor.
evin her köşesinde atalarının yaşadığı savaşlardan izler bulunuyor. Dedesi Kaptan Naismith'in ona bıraktığı belgelerin arasında zaman geçirmekten büyük keyif alıyor. From a very early age, I remember growing up with all the bits and pieces in the house here of my grandfather's time in submarines. And so as a child, you tend to, whatever's around you, you tend to think as being normal. I didn't give it a great deal of thought, but it obviously, as I got older and people came up to me and spoke about it, I began to realize it was something quite special. And I suppose when I got into my late 30s, early 40s, I became a lot more interested and started looking at the papers because I had been asked to give talks about it. I was a bit reluctant to do so initially, but as it became clear that it was something that people were genuinely interested in, I was quite happy to do that. Of course, on the viaduct. Duncan'ın bugün de uzaklardan gelen bir konuğu var. Bu Türk araştırmacı, Çanakkale Savaşı sırasında batan ve AE-2 denizaltısının da içinde bulunduğu birçok geminin yerini keşfeden Selçuk Kolay. And these are my grandfather's medals. This is the Victoria Cross up in the top corner here. And this one here is the French Légion d'honneur, which he was awarded in 1916 as a result of the Marmara patrols, because the French submarines were very involved in that campaign as well. Selçuk Bey'in Naismith ailesiyle olan dostluğu aslında 5 yıl öncesine dayanıyor. Kolay'la AE-2 batığı konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlattığı bir konferansta tanışan Duncan ve amcası Profesör James, birçok ortak noktaları olduğunu fark etmişti. Ancak onları asıl birbirlerine yaklaştıran, Kolay'ın daveti üzerine Türkiye'ye yaptıkları yolculuktu. Kaptan Naismith'in E-11'in Marmara'daki yolculuğunu anlatan seyir defteri, torunu Duncan ve oğlu Profesör James için adeta görmedikleri bir ülkeyi, tanımadıkları insanları anlatan gizemli bir roman gibiydi. Selçuk Kolay onları batı karama ekipmanlarıyla donatılmış teknesiyle bu gizemli rotada yolculuğa çıkarmıştı. It's around that corner. Kaptan Naismith'in seyir defterine kaydettiği koordinatları izleyerek yaptıkları bu yolculuk, onlar için yaşamlarının en önemli seyahatiydi. Kolay onlara batıkların su altındaki hallerini gösteren yan tarama sonar ekranından E-11'in kurbanı olan bazı gemilerin enkazını göstermişti. Here is something. A rope or something, you see? Ancak yolculuğun en etkileyici bölümü denizden yüzlerce metre içeride küçük bir ovada karşılarına çıkmıştı. Çanakkale'deki Akbaş koyunun içlerinde Kaptan Naismith'in notlarında yer almayan bir yerle karşılaşmışlardı. So this is the base Turkish Navy used in the campaign because the hills over there gave good cover. Akbaş Limanı muharebeler boyunca müttefiklerin temel ikmal üssüydü. Marmara'dan gemilerle gelen cephane ve erzak buradan cepheye naklediliyor, cepheden gelen yaralılar gemilerle İstanbul'da kurulan hastanelere gönderiliyordu. 25 Ağustos 1915 sabahı liman hareketlendi. 7:20 sularında E-11 denizaltısı liman çevresinde devriye gezen gambota saldırmıştı. Gambot ve bir destroyer denizaltıyı uzaklaştırmak için ateş ederken limanda demirli 3 vapuru gören Kaptan Naismith aceleyle son bir saldırıya girişmişti. Periskoptan limana bağlı 3 vapur görüyordum. Bunlardan yakınımızda olanı Kızılay amblemleriyle boyanmış bir hastane vapuruydu. Ona saldırmaktan hemen vazgeçip diğer vapura yöneldim ve torpidoyu ateşledim. Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan bu vapur muhtemelen cephane taşıyordu. Ancak Kaptan Naismith yanılmıştı. Cepheden o gece gelen yaralılar öylesine çoktu ki mevcut hastane gemisi dolmuş, yaralılardan 200 kadarı Halep vapuruna bindirilmiş, ancak vapurun üzerine Kızılay bayrağı asmaya zaman bulunamamıştı. Ne yazık ki çoğu kendinden geçmiş haldeki yaralılar batmakta olan gemiden kurtulmayı başaramayacaktı.
James, Halep vapurundan çıkarılan naaşların gömüldüğü yerde kurulan bu şehitlikte mezar taşlarını incelerken, Duncan gaydasıyla onlara saygı duruşunda bulunuyor. Halep vapurunun enkazı, savaş boyunca bir ibret anıtı gibi Akbaş limanında kaldı. Savaş sonrasında bölgeye envanter çıkartmak için gelen ve Kaptan Neşmit'in arkadaşı olan bir İngiliz subayı, geminin E-11 tarafından batırıldığını öğrenince ona bir anı götürmek istemişti. Bu amaçla geminin armasını söktürerek Neşmit'e yolladı. Armanın adını taşıdığı geminin öyküsünden habersiz olan aile, onu 90 yıl boyunca sıradan bir savaş anısı olarak sakladı. When my uncle and I came out to Turkey in 2006, we had no idea of its significance, and we had no idea that the cemetery at Akbaş existed. We had no idea of the story behind the Halep, other than it being mentioned as being a transport that had been sunk. And having visited the cemetery and seen the significance of what was there, it was immediately obvious that the best place for the nameplate was back in Turkey. Restorasyon artık tamamlanmak üzere. Son işlem altın varak süslemenin uygulanması. Geçen yılların ahşap arma üzerine verdiği hasar, Hüseyin Bey'in titiz çalışmasıyla birkaç günde giderildi. Ancak yıllar önce yaşanan savaşın acı anılarını, yakınlarını kaybedenlerin yüreklerinden silebilmek, ne yazık ki o kadar kolay değil. Well, I find it very moving. I mean, look at the ages of the young men here. 20, 21, 23, 23. They were all in the prime of life, and to see this sort of thing is tragic, but war is war. My father, I know, did his best to make sure that he never sunk a hospital ship, and there's plenty of records of him going on board hospital ships to check that they really were. And in every single case, the Turkish were playing absolutely fair. They were hospital ships. There seems to have been some doubt about this ship. And I think one can only say that if you're looking at something through a periscope, it's probably very difficult to see, and you haven't much time. So that probably was the problem, if it was. But I know if he were here now, he would feel as I feel. Well, we've had such a welcome from all the Turks we've met here. Let us hope it never happens again.